Verona'da en meşhur caddelerinden bir tanesi. Diğer mağazalardan daha yüksek fiyatlılar. Pazar günü olduğu için pazar yok. Memesini elleyerek dilek diledik. Günaydın arkadaşlar, herkese şimdi sabah erkenden biz yine yollara çıktık. Tabii ki de Milano'ya gidiyoruz ama Milano'ya giderken yol üzerinde Verona'ya uğrayalım dedik. Çünkü burası da görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Biliyorsunuz ki Romeo ve Juliet'in aşklarını yaşadığı yer Verona. O yüzden dedik ki biz de bir Verona'ya uğrayalım. Aynı zamanda Romeo ve Juliet'in evini gezelim, biraz Verona'yı gezelim. Ufak böyle bir şeyler atıştıralım. Ondan sonra Milano'ya doğru yolumuza devam edelim diye. Bu arada bir de Garda Gölü'ne de gideceğiz buradan. Verona'dan sonra Garda Gölü, en son Milano. Zaten ertesi gün artık İstanbul'a dönüşümüz başlamış olacak. Böyle ufak bir bilgilendirmeden sonra sizi Verona'da biraz tura çıkartıyorum. Yoruldum, koştur geldik yine. Şimdi ise Verona'da en meşhur caddelerinden bir tanesindeyiz. Daha doğrusu İtalya'nın en güzel alışveriş caddelerinden bir tanesi. Yol tamamen mermerle kaplı. Giuseppe Mazzini Caddesi. Lüks markaların olduğu da bir cadde. Şimdi burayı geziyoruz. Bu arada burada hepsinden, diğer mağazalardan daha yüksek fiyatlılarmış. Öyle söylediler. Böyle de ufak bir bilgi vermek istedim burayla ilgili. Şimdi Erba Meydanı'ndayız. Normalde burada haftanın 6 günü full pazar oluyor. Ama bugün pazar günü olduğu için pazar yok. Bir tek pazarı pazar gününe koymamışlar. Ama haftanın her günü görmüş olduğunuz bu meydanda pazar oluyormuş. Şimdi bu Erba Meydanı'nın hemen orada Romeo'nun evi var. Romeo'nun evini görmeye gidiyoruz. Ardından bir de hemen diğer sokağın karşı tarafında da Juliet'in evi var. Juliet'in evini de göreceğiz. Ardından biraz serbest ama dediğim gibi bir şeyler atıştıracağız. Biraz gezip fotoğraflayacağız. Ve sonrasında Garda Gölü'ne doğru yola çıkacağız.
Şey diyeceğim, çok kalabalık burası. Az önce kadının memesini elleyerek dilek diledik. Ve şu an Julietta'nın evinden çıkıyoruz. Bu arada isterseniz Julietta'nın evini görebiliyorsunuz. Bir de balkona da çıkabiliyorsunuz. Ekstra ücret ödeyerek, ama çok fazla sıra var. O yüzden biz dedik ki çıkmayalım. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Orada biraz bir şeyler atıştırıyoruz çünkü acıktık. Herkese tekrardan selamlar. Garda Gölü'nün kenarı tarafında bulunan ufak bir yerleşim yeri olan Sirmione'ye geldik. Şimdi burada biraz geziyoruz. Yemek yiyeceğiz ilk önce, ardından dondurma tadacağız. Sizle birlikte burayı gezmeye başlayabiliriz artık. Yemeği burada yedik. Bir de oranın dondurmaları meşhur. Hayvan gibi bir dondurma geliyor. Önünüze bitirebiliyorsunuz, ne âlâ. Öyle aklınızda bulunsun. Biz dondurmayı yememeyi tercih ettik. Çünkü başka bir yerde pizza yemek istedik. O yüzden şimdi oraya gidiyoruz. Dilim pizzacı var. Herkese tekrardan selamlar. Geliş yolunda o kadar çok trafik vardı ki normalde 1,5 saatte geleceğimiz yolu yaklaşık 2,5 saatte gelmiş gibi olduk diyebilirim. Aynı zamanda Milano merkezde de çok trafik vardı. Bugün pazar ve hava güzeldi. O yüzden böyle aksilikler yaşandı. Ama şu an neredeyiz size hemen gösteriyorum. Artık Milano'ya geldik. Katedralin önünde fotoğraflarımızı çekildik. Şimdi biraz bu tarafları gezeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Güzel manzaralı bir yerde de bir şeyler içtikten sonra otelimize döneceğiz. Biliyorsunuz ki yarın artık İstanbul'a dönüyoruz. Yani tatilimiz bitmiş oluyor. Ama şimdi tatili bitirmeden önce gelin hep birlikte biraz Milano turu yapalım.
Evet, şimdi buranın meşhur alışveriş yeri olan Victoria Emanuel 2'nin içerisine girdik arkadaşlar. Burada bir dilek dileme spini var. Spin atıyorsunuz içeride dilek dileyerek. Onu yapacağız burada. Bir şey diyeceğim, çok şey geldi, salakça geldi. Tarihin ağzına sıçmışlar. Oymuşlar orayı. 360 derece dönmek yeterli. Ben ondan sonra Bir anda şey olsa olmuyor mu? çekil. Bırakmayacaksın ha? Boğanın daşşakları ezildi ya. Nasıl, benim küçük kameramı sevdin mi? Ay bu kadar. Bir şey görmüyorum ki. Ya bütün her şey buradan çıkıyor işte bende. Evet. Hemen katedralin yan tarafında Rinascente diye yazılan bir yere geldik. Rinascente diye okunuyor ama hani size yazılışını söyleyeyim dedim. Bu arada 7 katlı burası. En üst katında rooftop var. Burada yemekleri vesaire yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir de alışveriş de yapabiliyorsunuz. Kozmetikten giyime, giyimden yemeğe her türlü şeyi burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bilginize. Diyeceğim, Rinascente'nin en üst katında, yani 7. katında Maio diye bir restoran var. Gördüğünüz gibi hemen katedrale bakıyor. Buraya önceden mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Şu an çok kalabalık. Biz geldik, yerinde bir şansımızı deneyelim dedik ama çok kalabalıktı. O yüzden şimdi başka bir yere gidiyoruz. Hemen katedralin çapraz tarafında Aperol diye bir mekan var. Oranın manzarası da güzel. Eğer orada yer bulursak orada bir şeyler içmeyi deneyeceğiz. Bakalım, şimdilik bilgilerimiz bu kadar. Evet, arkamda görmüş olduğunuz La Scala dünyanın en ünlü, en güzel opera binalarından bir tanesi. Bir de beni onunla tek çek. Nasıl ama? Yedik mi bir hafta koca İtalya tatilini? Yedik valla. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabii ki de vloglarımızın, eğlencelerimizin devamı gelecek. YouTube kanalımıza abone olup bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Şimdiden herkese mutlu, huzurlu günler, aylar, haftalar, yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.